Herkese merhabalar. Bugün süt alerjisini konuşacağız ve süt alerjisinde kullanılan bir besinin tarifini konuşacağız. Kiminle konuşuyoruz? Alerji diyetisyeni Aysu Onur'la. Hoş geldin. Hoş bulduk Ahmet Hocam. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Evet, bugün neyin tarifini vereceksin? Bugün chia pudinginin tarifini vereceğim. Chia pudinginin tarifi az sonra. Öncelikle inek sütü protein alerjisini konuşalım. İnek sütü protein alerjisi biliyoruz ki en sık görülen besin alerjilerinden bir tanesi. İnek sütü içeren gıdaları da tüketseniz, keçi sütü tüketseniz genellikle süte karşı alerjisi olanlar belirti veriyor. Ne gibi belirtiler veriyor? Sütün içindeki proteinler özellikle vücuda girdiği zaman vücutta anormal belirtiler veriyor. Ne gibi belirtiler verebilir? Özellikle egzama yapabilir, kurdeşen yapabilir, dilde dudakta şişme yapabilir, bazen de bağırsak tepkisi olarak kakada sümüklenme, kan yapabilir, tedaviye cevap vermeyen gaz ağrısı, kabızlık yapabilir, bir aydan uzun süren pişik yapabilir. Yani birçok belirtilere neden olabiliyor. Peki bu belirtilere neden olduğu zaman ne yapmamız gerekiyor? 18 yaşına kadar ise çocuklarda çocuk alerji uzmanı, 18 yaşından büyüklerde de yetişkin alerji uzmanlarınca değerlendirilmesi çok önemli. Bunları değerlendirilip deri testi veya kandan alerji testi yaparak değerlendirmemiz gerekiyor. Yanlışlıkla bazen denilir ki 2-3 yaşından önce doğru sonuç vermez bu testler hocam diyen birçok aile görüyorum. Yanılmayın. Genelde alerjiler, gıda alerjileri çoğu 2-3 yaşında düzeliyor zaten. 2-3 yaşından sonra test yapmaya gerek kalmıyor. 1 aylıktan itibaren alerji testi yapılabilir. Ciltten de kandan da yapılabilir. Yeter ki gıda alerjilerinin belirtileri olsun. Ama cilt belirtileri olmayan, sadece bağırsak tepkili olanlarda genelde alerji testlerinde bir şey çıkmayabiliyor. Çünkü onların mekanizması farklı. Ondan dolayı onlarda belki test yapmak gerekmeyebilir. Bunun için alerji uzmanının değerlendirilmesi gerekiyor. Peki tedavide ne gerekiyor? Tedavide de diyet yapıyoruz. Diyetle beraber neler yapıyoruz? Bazen acil çok ciddi alerjik reaksiyon riski varsa acil adrenalin taşımasını istiyoruz. Adrenalin otoenjektörü bulundurmasını istiyoruz ve merak etmeyin, inek sütü alerjisi çok ciddi olsa bile düzelmiyorsa artık besin alerjilerinde de aşı tedavisi yapılabiliyor. Aşı tedavisi de yapabiliyoruz. Anti-IgE dediğimiz tedaviyle beraber aşı tedavilerini çok küçük yaşlarda, 1 yaşından itibaren yapabiliyoruz. Merak etmeyin. Demek ki tedaviler gelişti. Test metotları da gelişti. Artık sütü fırınlayarak tüketebilir miyiz, tüketemez miyiz? Hangi gıdaları tüketebiliriz? Hepsini artık değerlendirebilir durumdayız. Merak etmeyin. Hem teşhiste hem tedavide seçeneklerimiz genişledi ve diyoruz diyet deyince süt alerjisi olanlarda hangi gıdaları tüketmeyelim? Süt alerjisinde biz tüm hayvansal ve diğer süt ürünlerinin tüketimine uygun görmüyoruz. Yani süt nelerde var? Peynirde var, yoğurtta var, cacık, kefir, ayran gibi besinlerde bulunuyor. Demek ki birçok gıda var ama yanlışlıkla keçi sütü öneriyorlar. Doğru mu? Evet, onu da aslında önermiyoruz biz. Çünkü %90 çapraz reaksiyon yapıyor. Manda sütü, koyun sütü, bunlarda çapraz reaksiyon var. At sütü. Bunları genelde önermiyoruz. Onları Teste yerine, göre karar veriyoruz. Evet, bitkisel sütleri öneriyoruz. Hangi bitkisel sütler olabilir? Pirinç sütü, yulaf sütü, Hindistan cevizi sütü, badem sütü, soya sütü, bunlar uygun sütler arasında. Özellikle annelere öneriyoruz. Çünkü badem sütü, Hindistan cevizi sütü genelde 1 yaşına kadar olan çocuklar çok önermiyoruz. Ama anneye, çünkü anne emzirdiği için, anne sütünden de annenin yedikleri geçtiği için anneye de diyet öneriyoruz. Onları da belki önerebiliriz. Şimdi burada da chia pudingi öneriyoruz. Evet. Yemesi için annelerin. Chia pudinginde özellikle bunda ne var? Ne sütü var bunda? Burada Hindistan cevizi sütü kullanacağız ama siz diğer bitkisel sütlerden de kullanabilirsiniz. Demek Hindistan cevizi sütü kullandık ama neler kullanabilirsiniz? Badem sütü, yulaf sütü, pirinç sütü kullanabiliyoruz. Evet. Bunda ne var? Burada da chia'mız var. 2 yemek kaşığı kadar kullanacağız. 2 yemek kaşığı kadar chia tohumu kullanıyoruz. Çünkü bu sütte beklediğinde böyle şişecek ve hem kabızlığa karşı bağırsak hareketlerini destekleyecek. Kabızlığa da iyi. Güzel bir lif kaynağı tabii ki. Çok güzel. Bununla beraber tatlandırmak amaçlı 1 tatlı kaşığı bal ekleyeceğiz. 1 tatlı kaşığı bal. Hemen yapalım. Bir görelim. Yapalım. Yani yarım bardak kadar dolduracağız sütle ki iyi şişsin. Daha sonrasında chia'larımızı ekledik. Evet. Birazcık karıştırabiliriz aslında şöyle. Burada karıştırmak aslında birazcık püf noktası. Daha sonrasında da Balımızı da balımızı koyduk. ekledik. Oh, afiyet olsun şimdiden. Aynen.
Evet. Hatta biraz bekletip yine karıştırmak önemli. Bunu 1-2 saat bekletebilirsiniz ya da yaparsınız sabahında yersiniz. Yani bir gece bekletmek burada püf noktalardan Bir gece bir tanesi. bekletiyorsunuz. Yani bir gün sonra yiyeceğim pudingi bir gün önceden bekletiyoruz. Aynen. Sonra Hem kahvaltılık hem de ara öğün alternatifi olarak uygun. Bunun Peki. tabii ki de bekletilmiş halini biz sizin için çektik. Şöyle evet, hemen bekletilmiş haline getiriyoruz. Bir gün bekletilen bu. O biraz da donmuş Tabii ki galiba. Evet. Evet yani bu zaten böyle olmalı. Puding İçine de dediğimiz muz kıvam. alerjiniz de yoksa muz da koyuyoruz içine. Afiyet olsun şimdiden Afiyet olsun. diyoruz ve harika bir siyah pudingi de kimden dinledik? Alerji diyetisyeni Aysu Onur'dan dinledik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yeni tariflerde buluşmak üzere. Evet, bizi takipte kalın. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için takip ettikten sonra da bildirimlerinizi açmayı unutmayın diyoruz. Alerjiden uzak, Sağlıklı günler diliyoruz.